Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için eski bir tarif olan şerbetini tam çeken çok lezzetli bir tatlı tarifim var. Telli Baba tatlısı tarifi. Bu tarifi henüz denemediyseniz denemenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlıyoruz. Şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. 4 su bardağı suyumuzu uygun bir tenceremizin içerisine dökelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. 3 su bardağı toz şekerimizi ekleyelim. Bir ince dilim limon ekleyip karıştıralım. Şerbetimiz kaynadıktan sonra ocağın altını kısıp 5 dakika kadar daha pişirelim ve şerbetimizi soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamurunu yapmak için uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Bekle. 1 çay bardağı irmik ekleyelim. 1 çay bardağı yoğurt ekliyorum. Bu malzemelerimi önden şöyle bir çırpıyorum. Bu aşamada karıştırmayı lütfen ihmal etmeyelim. Sıvı malzemelerle irmiğin birazcık yumuşaması önemli. Ben yaklaşık 3-4 dakika kadar karıştırdım. Bütün irmikli tatlılarda bu püf noktasını dikkat ederek yaparsanız çok güzel şerbetli tatlılar elde edebilirsiniz. Şekerparede de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. İrmiklerimiz hafiften nemlenip yumuşadıktan sonra diğer malzemelerimizi ekliyoruz. 100 gram tereyağımızı ekleyelim. 3 su bardağı unumuzu ekleyelim. Yine kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unun biraz cıvık geleceği için yarım su bardağı daha un ekledim. O yüzden toplamda 3,5 su bardağı un eklemiş oldum. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekliyoruz. 1 paket hamur kabartma tozu, yani 10 gram hamur kabartma tozu, 1 paket toz vanilya, 5 gram toz vanilya eklemiş olduk ve elimizde güzelce hamurumuzu yoğuralım. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Bakın bu aşamada yarım su bardağı unumu ekliyorum. Çünkü hamurumuz çok cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekleyip tekrardan yoğurdum. Bazen yumurta büyük olabiliyor veya küçük olabiliyor. Unun miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Sizler de unu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyiniz lütfen. Hamurumuz hazır. Yakından da gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde olacak. Ele yapışmayan yumuşacık bir hamur olacak. Şimdi tatlımızın iç dolgusunu yapmak için uygun bir kabımızın içerisine 1 çay bardağı iri kırık ceviz ekliyorum. 1 çay bardağı kavrulmuş kadayıf ekliyorum. Dilerseniz kavrulmuş kadayıf yerine çiğ kadayıfla da yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel sonuç alabilirsiniz. Özellikle cevizleri bu şekilde iri kırarak hazırladım. Bir tane cevizi 4 parçaya böldüm. İri bir şekilde hazırladım. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim bu tatlı için. Bu arada bu tatlı hamurunun iç dolgusu için hem ceviz hem de kadayıf az geldi. Ben dolu dolu biraz koyduğum için o yüzden çok çabuk bitti açıkçası. Yarım çay bardağı kavrulmuş kadayıf, yarım çay bardağı daha ceviz ekleyip tekrardan bir harç hazırladım. Yani siz bu malzeme ölçülerine toplamda 1,5 çay bardağı kavrulmuş kadayıf, 1,5 çay bardağı da ceviz hazırlayabilirsiniz. Şimdi hamurumuzdan parçalar koparalım. Avucumuzun içerisinde bastıralım ve orta kısmına iç dolgumuzdan kaşık yardımıyla koyalım. Ben 1 yemek kaşığı ölçüsünde dolu dolu koydum. Sonrasında hamuru uç kısımlarda toplayarak yuvarlak şeklini verelim. İç harcını biraz daha az koyarsanız 1 çay bardağı kavrulmuş kadayıf ve 1 çay bardağı ceviz yeterli olabilir. Eğer benim gibi dolu dolu çok koyacaksanız 1,5 çay bardağı kavrulmuş kadayıf, 1,5 çay bardağı da ceviz hazırlayarak yapabilirsiniz.
Açıkçası koymuş olduğum miktar tatlının tadına baktıktan sonra tam yeterli olduğunu düşündüm. O yüzden hamurunuzu açtıktan sonra iç harcını dolu dolu koymanızı tavsiye ederim. Bu şekilde şekil verdikten sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde tatlılarımızı dizelim. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Limonluğun kapağının şeklinden faydalanarak da şekli farklı olarak hazırlayabilirsiniz. O şekilde de yapılabilir. Hamurumuz ve iç harcımız bitene kadar şekil vermeye devam ediyoruz. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 24 adet telli baba tatlısı elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz bütün malzemelerin ölçülerini 2 katı arttırarak daha fazla sayıda elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yer olarak azaltın. Daha az sayıda elde edebilirsiniz. Bence bu sayı gayet ideal. Hem misafirlerinize hem de sevdiklerinizle 2-3 gün içerisinde tüketebileceğiniz çok lezzetli bir şerbetli tatlı. Ramazan ayında çok seveceğinizi düşünüyorum. İftar sonrasında hem lezzetli hem de hafif şerbetli tatlı seviyorsanız bu tatlıyı çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Tatlımıza şekil verip dizdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında tatlımızı yaklaşık 35 dakika kadar pişirelim. Tatlımızın altı ve üzeri güzelce kızardıktan sonra fırından alabilirsiniz. Tatlımızı 2 dakika kadar bekletelim. Sonrasında soğuk olan şerbetimizi tatlımızın üzerine dökelim. Bu şekilde tatlımızı en az 2-3 saat kadar dinlendirelim. Bu arada tatlımızı ters yüz çevirerek şerbetinin tam çekmesini kısa sürede sağlayalım. Veya bir yemek kaşığıyla şerbetimizden alarak tatlımızın üzerine dökelim ve şerbetin kısa sürede çekmesini sağlayalım. 3 saat sonrasında sizlere yakından tatlımızın kıvamını göstermek istiyorum. Üzeri için dilerseniz benim yaptığım gibi toz Antep fıstığı serpebilirsiniz veya çekilmiş ceviz ekleyebilirsiniz. Hindistan ceviziyle de süsleyebilirsiniz. Tatlımız sunuma hazır. Hemen yakından sizlere iç kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Şerbetini tam çeken, çok lezzetli, tam Ramazan'a yakışır bir tatlı tarifidir. Sizler tatlının kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Tarifimi denedikten sonra yorum kısmına da düşüncelerinizi yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.